Efendim bayram sohbetine hoş geldiniz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Siz sevgili dostlarımıza, izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Bayram sohbeti önemli tabii. Dostlarla bir arada olmak önemli ve stüdyoda kıymetli bir misafirimiz var. Programcımız olarak da aynı zamanda aşina olduğunuz, bildiğiniz Ebubekir Ertem. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür Çocuk ederim. ve aile danışmanlığı ve bu ismi söyleyince aynı zamanda verdiğiniz emekleri hatırlamak çok güzel. Önce bir teşekkürle başlamak istiyorum. Hem o güzel emeklere hem stüdyomuzda olmanıza efendim. Allah razı olsun. Teşekkür Hayırlı ederim. bayramlar diliyorum size de inşallah. Bilmukabil ve izleyicilerimize inşallah. Allah razı olsun. Şimdi kıymetli hocam, siz uzun yıllardır hem çocuklarla hem ailelerle birçok açıdan alakadarsınız ve gidişatı da çok yakından takip eden bir insansınız. Tabii bayramları da yaşıyoruz, hayatımızdaki değişiklikleri yaşıyoruz, algılarımızdaki değişiklikleri yaşıyoruz. Bugün bir bayram sohbetinde değişen aile hayatlarımız ve bayrama dair algılarımızın değişmesiyle ilgili sizin pencerenizde neler görünüyor? Bir şöyle bakmak istedik birlikte. Buradan başlayalım. Sizin çocukluğunuza göre mesela şimdiki bayramlar diye geçmişe tamamen götürmek istemiyorum ama şöyle küçücük bir kıyaslama da yaparsanız iyi bir başlangıç olur efendim. Yani bayramlar aslında klasik bir söylem ama unutulanların hatırlandığı, belki ertelenenlerin tekrar devreye alındığı, muhabbetlerin ve ziyaretlerin, kırgınlıkların varsa barıştığı güzel zamanlar ve güzel anlar. Bir arada olunan Bir arada zamanlar. olunan zamanlar tabii ki. Yani çocukluk veya bu dönem aslında farklı kıyaslamak çok sağlıklı olmaz. Ama günümüzde biraz daha dijitalleşen toplumda bunlar teknolojik araçlar üzerinden genelde tabii sağlanmaya çalışılıyor. Bayramlar kutlanmaya çalışılıyor. Biz aslında burada Kurban Bayramı veya genel olarak bayram deyince bazı önemli mesajlara dikkat etmemiz gerekiyor bence. Bir kere bir paylaşmak Evet. olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında üst başlıklar nelerdir diye düşününce önce paylaşmak diyorsunuz sizin dünyanızda. Sonra Önce bu. hediyeleşmek. Orada eğer bir kurban kestiyseniz insanlara ikram ediyorsunuz. Veya hayır, hasenat daha yoğun oluyor bayramlarda. Başka bir şey barışmak. Kırgınlıklar varsa insanlar üzüntülerini, hüzünlerini orada biraz daha yumuşatabiliyorlar ve biraz daha tatlıya bağlayabiliyorlar. Başka bir şey daha varsa hatırlanmak, yoksullar, kimsesizler, yaşlılar, büyükler hatırlanması ya da buna dair bir çaba gösterilmesi gerekiyor. Ola ki kimsesiz bile kalsak, koruma altında veya devlet gözetimi altındaki büyüklerin, Darülaceze gibi, çocuk evleri gibi yerlerin hatırlanması ve ailemize de, çocuklarımıza da buraların hatırlatılması önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlarla birlikte bayram aslında benim gözümde daha kıymetli. Ne kadar yapabiliriz? Tabii elimizden geldiği kadar ama paylaşmayı, hatırlanmayı, barışmayı ve Allah'a kurbanlarımızı adamayı hatırlayacağımız bir bayram bence daha kıymetli ve sağlıklı oluyor. Dönemine göre değişir tabii ki. Tabii. 20 yıl önce farklıdır, 50 yıl sonra farklı olacaktır. Ama hep bu çizgi üzerinde gittiğinde sanki daha sağlıklı ve hayırlı olmakta. Peki bayramlarda şimdi Kurban Bayramı mesela bütün bu söylediğiniz güzelliklerin yanında hayatımızda daha kolay ulaşabildiğimiz ve yardıma ihtiyacı olan, kurbana da ihtiyacı olan birçok topluma da aynı zamanda el uzatabildiğimiz bir zaman dilimi. Ve biz bir tuşla kurbanlarımızı gönderip kendi hayatımızda mesela rutin düzenimize devam edebiliriz. Hiç planlarımızı bozmadan. Bazen tatiller ya da buna benzer söylemler de oluyor ama genel burada gözlediğiniz nedir? Kolay olduğu için mi yoksa biz bunu hayatımızda böyle yaşamayı bir üst algılama olarak mı fark ediyoruz? Aslında bayramı biraz böyle tatilleşme temayülü olarak görüyorum. Yani bizim çevremizdeki insanların bayram deyince direktman tatile gidiyorum. Dolayısıyla kurban mı?
Tamam, imkanı olmayanlar kesemiyor, ayrı bir şey, ama imkanı olup da uğraşmak istemeyen de çok ciddi bir kitle var. Sanki evet, bağış yapıyorum, işte benim yerime bir başkası, Biz hiç o işi görmeyen bir hallettik insan. gibi Evet. bir tabirimiz Yani var artık ihtiyaç hocam. sahibi olan bir insan istifade etsin, iyiymiş gibi yaklaşılıyor ama herkes bir gönlünü yoklaması lazım. Bayram dediğimiz şey aslında bir tatilden ziyade az önce saydığımız şeyler. Yani büyüklerimizin hatırlanması, emsallerimizin hatırlanması, küçüklerimizin paylaşılması, Küslerin hatta barışması. hatta vefat edenlerin de ziyaret Evet. edilmesi, işte kabir ziyaretleri vesaire diye. Biz bunların etrafında bir, tırnak içerisinde tatilse tatil düşünmemiz gerekiyor. Bir tarafta ekonomik sıkıntılar nedeniyle kesemeyen deniyor ama diğer tarafta da ekonomik iyileşmeler nedeniyle de çok ciddi bir tatil sirkülasyonu da oluyor. Evet. Hep böyle dikkat edin. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi şu tartışılır: tatil 9 gün olacak mı, olmayacak mı? Bekliyoruz ne olacak diye. Şunun Evet. içinse güzel, hayırlı bir şey. Yani ben daha fazla akrabayı ziyaret edeyim, daha fazla görmediğim insanlara ulaşayım, daha fazla tefekkür edeyim, daha fazla çocuğumu işte farklı ortamlarda örnek alabileceği yerlere götüreyim, daha fazla ölmüşlerimizi ziyaret edelim, hayır duada bulunalım. İşte beyefendiler, babalar, yani daha fazla çocuklarımla cemaate, camiye götüreyim. İşte orada bir ümmet olma şuurunu, işte cuma namazında o kalabalık ümmet şuurunu görsünler diyorsan tamam, onlara lafımız yok. Ama o 9 günlük tatili işte tabiri caizse kaçayım, kurtulayım ve unutayım, eğleneyim, coşayım gibi bir şekilde bir yozlaşma var bu tarafta. Biz öyle değilizdir inşallah diye düşünerek bayramın bu kısmında o sohbet ettiğimiz büyüklerin hatıralarının veya o hatıralar arasında bize naklettikleri tecrübelerinin, ara ara örneklikler arasında problemleri nasıl geçmişte karşılaşmış, çözmüşler. Şimdi bir tatlı hatıra olarak anlatıyorlar ama biz onları dinleyerek aslında bir ufuk genişlemesi yaşıyoruz. Ayrıca İnsan manevi olarak ihtiyaç sahibi birine yardım ettiğinde şöyle hisseder, yani içinde böyle bir genişlik hisseder. Evet. Özellikle menfaatsizse ama bu. Yok, bir beklentisi varsa onu hissedemez maalesef. Şimdi bunların yoğun olarak yaşandığı bir mevsimdir bayramlar. Ve o hissiyatı bayram dışında çok kolay yakalayamayabiliriz. İşte kandillerimiz var belki, özel gecelerimiz var belki. Ne olursa olsun aynı hassasiyeti ve aynı tadı veremiyor. Bu işin manevi noktası sadece o anda oluyor. Yani siz herhangi bir gün, bayramdan sonra, herhangi bir ayda yine ziyaret edebilirsiniz büyüklerinizi, yine ziyaret edebilirsiniz ölmüşlerinizi, yine götürüp bir yere bağış yapabilirsiniz. Sadaka kurban dersiniz bu sefer, işte adak dersiniz. Ama bayramın içerisindeki o ruhu yakalamak için o anı yaşamak dediğimiz, anda olmak dediğimiz şeyi kaçırmamak gerekiyor. Ama tırnak içerisindeki o tatili her zaman yapabiliriz. Geri kalan 360 günde, 350 günde onu her an o eğlenceyi ya da o keyfi tabii ki helal ve ahlaki dairede kalmak sürece yaşayabiliriz. Bayramı bayram anında yaşamak hem onun ömrü bereketlendirdiği, zihni bereketlendirdiği, ufku bereketlendirdiğini hissederek bakmak bence daha kıymetli bir şey. Genç olsun, yaşlı olsun, herkes için bu odaklı baktığında keyif alınacak bir durum olduğunu düşünüyorum. Çok özel. Çocuklara aynı zamanda bayramda işte korkarlar ya da bayramdaki çok fazla kan var. Mesela bu tür şeyler de sosyal medyada da çok dolaşıyor. Korkarlar, gitmesinler. Onların dünyasında sanki normal rutin hayatlarında hiç bu tür hadiseler yokmuş gibi, sanki çocukları korumaya alıyormuşuz gibi bir algı da oluşturuluyor. Bir dalga olarak bayram, özellikle Kurban Bayramı için konuşalım hocam. Burada tavrımız ne olmalı? Yetişkinlere dahi bu algı oluşturuluyor. Ama şöyle, tabii çocukların etkilendiği bir alan var. Artık tuşlarla, hatta dokunmatik, neredeyse hismatik gibi böyle dokunduğumuz eşyaların ve çağın içerisindeyiz. Eskisi gibi işte köylerde, kasabalarda bir misafir geldi, hadi bakalım oradan bir kuzuyu boğazlayalım, misafirimize ikram edelim, tavuğu boğazlayalım, misafirimize ikram edelim dönemi yok. Şehir, yani büyük şehirler açısından konuşuyorum. Bu sebeple
onlara şahit olmak, özellikle erken çocukluk dönemi dediğimiz 0-6 yaş dönemi için biraz mahsurlu. Ama dikkat etmemiz gereken nokta şu: hangi yaş olursa olsun biz bayramımızın ismini, kutlamasını ve bayram vesilesiyle yapmış olduğumuz kurban ibadeti dışındaki hiçbir şeyi gizlemiyoruz ve saklamıyoruz. Evet. Orada birbirimizi hatırlamayı, birbirimizi ziyaret etmeyi, keyifli yanlarını zaten özellikle 0-6 yaş döneminden bahsediyorum, yaşatmamız lazım. Onları yeterince şenlikli ve güzel yaşatmak. Tabii ki yaşatmak. Yani ya, öfkeli bir insansak ya biraz öfkemize dikkat edebilmek. Biraz stresliysek onu kontrol edebilmek. Daha tatlı, daha pozitif, daha fedakar, daha hoşgörülü. Çünkü biz temsiliyet makamındayız onlara göre. Neyi temsil ediyorsak, İslam'ı temsil ediyorsak bizden ibaret zannediyorlar o dönemde. Evet. İşte büyüklüğü temsil ediyorsak, bir baba olmayı veya bir büyük, yani evlat ama baba olarak bir evlat temsil ediyorsak bizi görüyor. Biz babamızı aramayı, annemizi aramayı, teyzemizi aramayı, halamızı aramayı veya işte en yakından en uzağa dostlarımızı aramayı onlar bizim gözümüzde görüyor. Ya baba sen ne kadar vefalısın. Akraban değil, bir şeyin değil ya da anne. İşte sadece arkadaşlık dışında bir bağın olmayan insanı bile arıyorsun. Küçük olanı bile aradın, büyük olanı bile aradın. Veya ikramlar hazırladın. Ne yapıyorsun? İşte küçük küçük ikramlar hazırlıyorum yavrum. Gideceğimiz yerlere bırakacağız birlikte. Ne yapıyorsun? İşte bozuk paralar hazırlıyorum. Gideceğimiz yerlerde hediye etmek için. İşte ne yapıyorsun? Kendimce işte poşetler hazırlıyorum. Kurbanımızdan poşetler, onlar ulaştırılacak. Bunlara şahit olmanın bir yaşı yok. Ve mümkünse hiç küçük büyük demeden her şeye şahit olmalı. İlerleyen zamanlarda da tabii ki artık ilkokula başladıktan sonra kurbanın dağıtılması, evde işte kurban işlemlerine çocuğun şahit olmasında bir sıkıntı yok. Belki o boğazlanma ve kesilme anı, o kan fışkırma anına şahit olmasa iyi olabilir diyoruz. Onun dışında yoksa kurbana eşlik etmesinde bir problem yok. Zaten sonraki yaşlarda artık neredeyse kurban kesecek yaşa gelmiş oluyor. 15, kurban. 18, 20. Küçük dönemlerde aklına takılan bir şeyler olduğunda ona da kurban etmenin aslında bir hediye olduğunu, canının acımadığını, merak etme o Allah'a sunduğumuz bir hediye diye çocuğa açıklama yapılabilir. Çünkü günümüz çocukları hem meraklı, hepsi böyle, hem anlamaya çalışıyor. İyi sorular soruyor. İyi sorular soruyor, evet. Çok iyi söylediniz. İyi sorular soruyor ve onlara iyi cevaplar vermemiz gerekiyor ki hem tatmin olacak, işte hem de rahatlayacak, onu orada bırakacak. Yani orada bir kaygı veya ola ki ibadete karşı, ola ki nesne yani ete karşı bir kaygı, korku beslememesi gerekiyor. O sebeple çocuklarımızla birlikte kurban da olsa bayramı yaşamakta herhangi bir beis yok. Adını değiştirmeye gerek yok. Sadece bayram değil, kurban olarak ifade etmek bu anlamda olması gereken bir şey. Yani bu geleneksel olarak değil, ibadet olarak zaten olması gereken bir şey. Ve bunun devam etmesi gerekiyor. Ama şöyle bir şey olursa sadece saklamak da değil. Uf ne kadar yorucu, Allah'ım kesmek, bilmem dağıtmak şu kadar kötü vesaire dediği zaman temsiliyetiz dedik ya. Şimdi çocuğun gözünde ister istemez. Bu zor bir şey ve yorucu bir şey. Yorucu bir şey. Evet. Şimdi bazen yetişkinlerden işte bu anlamda da duyuyoruz. Dolayısıyla orada bir çift göz bizi izliyor, bir kamera bizi izliyor ve bize örnek alacak. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet. Peki hocam şimdi Allah razı olsun çok latif oldu ifade ettiğiniz şeyler. Bizim dünyamızda bayramlar aynı zamanda bizim kendi kulluk sürecimizde ve dünyayı algılama, diğer insanlarla münasebetlerimizde de bir zenginleşme ve yeniden başlama zamanları. Bunu biraz açar mısınız? Nasıl bunu gerçekten fark edeceğiz? Nasıl gerçekten her bayram bizim için bir dönüm noktası, yeniden başlamak için, küslerin barışması için, affetmek için, belki ilişkiyi yeniden kurmak için ya da rotamızı yeniden ayarlayabilmek için. Bunları nasıl dünyamızda tartalım? Bu fıtri bir şey, yani insanın yapısında var olan bir içgüdü. Yani o dönemde buna karşı daha şefkatli, duyarlı, daha merhametli ve dediğiniz gibi daha duyarlı oluyor insan. Şey gibi yani mesela zayıflamak için
bir insanın pazartesini beklemesi gibi. Adı Gelmeyen pazartesi ama pazartesiler değil. bir şey değil. Hani o hafta çarşamba başlasaydı muhtemelen çarşamba beklenecekti. Bayramın da adının Haziran olması, Ekim olması, Temmuz olması değil. Bayram o manevi atmosfer içerisinde fıtri olarak bizim buna dair bir yönelimimizi gösteren bir şey. Ve orada agresif bir tutumda bulunan insanı da fıtri olarak bilinçli değil, diğer yetişkinler bugün bayram yapma diye. Bunlar hep bir temel davranış refleksi olarak zaten içimizde vardır. Biz ufacık dokunuşlarla bugünün vesilesiyle acaba güzel bir şeye vesile olabilir miyim? İşte barışa, kardeşliğe, işte veya akrabalar arası kırgınlık varsa buna dair bir yumuşamaya vesile olabilir miyim diye küçük bir adım atmak gerekiyor. Normal günlerde belki bu adımı atmak insanların fıtri olarak biraz daha sıradan bir yaşam. Yani mesela siz bayramda bir insanı arayıp nasılsınız, iyi misiniz deseniz kolay kolay hayırdır ya. Sen nereden hatırladın beni demez. Niye Evet, aradın sizin de demez. bayramınız mübarek olsun falan denir. Niye? Fıtri olarak insan ona açıktır artık, duyarlıdır. Evet. Şimdi normal bir günde evine gittiğiniz bir insana, işte çıktık şimdi gittik diyelim, bayram değil diyelim ve ya haber verseydin hazırlık yapsaydık vesaire. Ama bayramda insan otomatikman hazırlanır. Evet. Karınca kararınca bir beklentiye girer. Açar yani kendisini. O duyargaların, hislerin özellikle pozitif anlamda açık olduğu bir dönemdir. O dönemi değerlendirmek ve o dönemin o manevi hazzını hissetmek için küçük küçük bu adımları atabilmek, bunları hatırlayabilmek. O ziyaretleşmeyi, hediyeleşmeyi, barışmayı, dualaşmayı ve hayırlı temennilerde bulunmayı. Bazı insanlar vardır bu ziyaretler vasıtasıyla ünsiyet kurar. Gönülleri kayar, evliliklerin adımları atılır. Bu cemiyetlerde de böyledir. O yüzden bu kuru kuruya sadece bir et kesme, işte kasap gibi bizim bir beklenti içerisine girmemizden ziyade işin özellikle bu program başından beri vurgulamaya çalıştığınız noktalara dikkat kesilmemiz. Çocuklarımız olsun, çevremizdeki insanlar olsun. Tabii ki kurbanı da eksik etmeden, onun da hakkını vererek tabii ki ederek. Onu da çünkü o da ister istemez bir vesile oluyor. Yani bugün o kurban vesilesiyle hadi gidelim komşumuza veya işte yakınımıza veya ihtiyaç sahibi birine götürelim. Veya ihtiyaç sahiplerinin bir bayramlığına vesile olalım. Birlikte işte senin biriktirmiş olduğun kumbarandan işte senin gibi ihtiyaç sahibi olup da alamayan insanlar da sevinse, ben de üstüne ekleyeyim, sen bir miktar getir. Bunu başka nerede bulabiliriz ki? Durup dururken bir sebep üretmek çok zordur. Ama bunu bayram vesilesiyle tekrar hatırlanması, eşlerin birbirleriyle tekrar sevgi, muhabbet anlamında helalleşmesi, çocuğun orada bunu görüp ne yapıyorsunuz siz ya dediğinde bugün bayram. Biz kavgalı olmasak bile daha önce birbirimizi incitmişizdir, belki kırmışızdır. Hakkını helal et demesi. Çünkü yine biz fıtri olarak, Müslümanlar olarak tabii ki, Müslüman bir fıtratı olarak ziyaret ettiğimiz yerden çıkarken bile hakkını helal et diyen bir ümmetiz. Bayramlarda bu artık kişisel haklara kadar pek çok noktada hatırlanılan bir güzel muhabbete dönüşüyor. Bunu değerlendirmek isteyen insan için çok kıymetli bir an oluyor. Tabii büyük şehirlerde benim şimdi hatırladığım bayram vesilesiyle işte trafik sıkıntıları oluyor. İşte bir yere gidiş gelişte veya çocuklarımız küçükse uykuları gelebiliyor. Veya işte acıkan oluyor, tuvaleti gelen oluyor. Bunlar da küçük tuzu biberi oluyor meselenin. Yani bunlar evet bazen zorlayabiliyor bizi ama sabır gösterildiğinde hepsi fıtri olarak geride çok kolay kalabilen, hatırlandığında sadece o muhabbetli anların akılda kaldığı bir dönem oluyor. Gerçekten daha pek çok saya bitiremeyeceğimiz manevi kazanımları da oluyor bayramların. O evde devamlı takip eden, büyüklerini takip eden, radarları açık olan çocuklar zaten sizin bahsettiğiniz bu birbirine rıfkla muameleyi gördüklerinde gerçekten helalleşme, birbirine karşı hüsnü muamele, bayramdaki özelliği ve güzelliği hissetme onların hayatı için de bir şey. Evet, yani çekmecelerine çok kıymetli bir malzeme görmediği bir şeyi koyuyoruz. devam ettiremiyor. Mesela bizde vardır böyle neredeysek
ister eşimin ailesinin tarafında, ister kendi ailemizin tarafında, mümkün mertebe ailelerin taraflarında birine ziyarette bulunmaya çalışıyoruz. Bir bayram kahvaltısı muhabbeti oluyor. Çok, Şimdi evet. özel bir kahvaltı hazırlanıyor. Herkes, yani yakın olan, o şehirde olan ya da herkes imkanı dahilinde orada toplanmaya çalışıyor. Şimdi ben bu hafta sonu, bayram dışında bir hafta sonu, hadi hep beraber gelin desem, gelme oranıyla bayramda hadi bakalım kahvaltıda buluşalım deme oranı farklıdır. Tabii, farklı. Orada daha fazla insanlar olmak ister, ünsiyet kurmak ister. Ve bayram zamanları ben dikkat ediyorum, her türlü sıkıntıya rağmen insanlar hep mütebessim oluyor ister istemez. Yani yolda yürürken, işte ziyaret ederken, bir üst kata diyelim ziyarete çıktık, aşağı inerken alt kattaki komşuyla karşılaştığımızda tanıdık tanımadık herkes birbirine ikramda bulunuyor. Ama harekete geçersek bunlar oluyor. Ve harekete geçersek çocuklarımız da bunlara şahit oluyor. Yoksa dijital çağda bunlar çok teknolojik aletler içerisinde yer almayan çok özel anılar, yaşanılması gereken anılar. Bazı şeyler vardır denir ya, anlatılmaz yaşanır. Bu anlar da bence böyle ve yerimizde durmadan muhakkak büyüklerimizin birine ziyarete, ikisine de olabilir imkan dahilinde, bu anları değerlendirmek. Zaten başka bir anımız doğru düzgün kalmıyor. Çocuklarımız çok uzun saatlerde okullardalar. Biz çok uzun saatlerde artık neredeyse karı koca her aile çalışıyor. Bu anları da tatilde veya başka bahanelerle değerlendiremezsek hakikaten geleceğe dair bırakacağımız miras da soru işaretleriyle dolu oluyor. Kültürel bir aktarımdan ziyade globalleşen ve sekülerleşen bir dünyaya ister istemez eklemlenmiş oluyoruz. O sebeple bizim yayını izleyen dostlarımız muhakkak dikkat ediyorlardır ama daha büyük bir inançla bu kavramlara sarılmamız gerekiyor. Ziyarettir, barıştır, hatırlanmaktır, dualaşmaktır, helalleşmektir, affetmektir. Bunlar hepsi bu bayramlarda, en azından senede bir iki defa denk gelen bu bayramlarda daha fazla hatırlayıp uygulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Psikolojiye de çok iyi gelen bir yanı var çünkü bunun. Biz psikolojide genelde almaktan çok vermenin kıymetli olduğunu şey yaparız. Psikoloji sağlam olan insanlar önce sevmek mi, sevilmek mi diye sorduğumuzda önce sevmek diye ifade ederler. Evet. Problem varsa sevilmek diye orada bir ego çıkar ortaya. Niye ya ben sevecekmişim ki? Biz severken, biz verirken, biz paylaşırken fıtri olarak rahatlayan, genişleyen, huzur bulan aslında bir fıtrattayız. İçimize doğru Allah böyle yaratmış bizi. Psikoloji de bunu belki maddi kavramlarla açıklıyor, manevi kavramlarla açıklamıyor ama tam da bu noktada sen layıksın diyor. Sen birini mesela şey vardır, gelmeyene gitmem. Evet. Ama biz gelmeyene de gitmeliyiz. Kovulmadığımız sürece, ben öyle söylüyorum. Ben kendim gitmeyi hak ediyorum diye. Ben onu gidip ziyaret edip elini öptüğümde veya hayırlı bayramlar dediğimde, hayırlı günler dediğimde aslında bu önce bana iyi geliyor. Enayilik veya işte başka bir şey değil bu. Bunu bilinçli olarak yapmaya başladıkça, diyelim tavsiye olarak yapılsa bile bir süre sonra içsel genişlemeyi hisseden insan daha sonra da içsel motivasyonla yapmaya devam eder. O zaman gelmeyene de gider. Zaten İslam inancımızda var. Önemli olan gelmeyene gidebilmek, sormayanı sorabilmek, aramayanı arayabilmek. Küçük bahanelerle ve vesilelerle, küçük bağlar dahi olsa onları mazeret gösterip hemşerim, dostum, kardeşim, arkadaşım, akrabam vesaire diye. Bu selam, bir merhaba gerçekten ünsiyeti arttıran, ondan sonra yavaş yavaş kendini değerli görerek yapmış olduğu o girişimin kendinde öncelikle bir iyilik hali uyandırdığını görebilir insanlar. Bu bayramlarda bunun için güzel vesilelerdir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Ebu Bekir Hocam, özellikle gençler ve biz büyükler de sosyal medyayla çok içli dışlıyız. Ve hayatımızın ciddi bir kısmında meşgul oluyoruz onlarla. Birbirimizle gerçek temas, ruh be ruh teması çok azaltmış durumdayız. Evet. Bayramlar aslında burada bir çıkış noktası, bir araya gelme ve her halükarda aynı ortamı paylaşıyorsun, yüz yüze bakıyorsun,
halini hatırını soruyorsun. Bu açıdan baktığınızda gençlerin hayatı içinde, büyüklerin hayatı içinde Evet. bayramı farklı konumlandırabilir miyiz dünyamızda? Öncesinde bir hazırlık yapmaya gerek var mı? Elbette. Gençlerimiz için ve kendi Tabii dünyamızda. ki. Yani hazırlık demeyelim ama yani her evin muhakkak kuralları, prensipleri, bir standartları olmalı. Sınırsız, standartsız, sonsuz bir adım veya bir çalışma veya işte bir şeyle meşguliyet olmamalı. Şimdi biz biraz çocuklarımıza örneğin şekeri, çikolatayı biraz serbest bırakabiliyoruz bayramda. Ekranı diyelim, telefon veya diğer teknolojik aletleri biraz serbest bırakabiliyoruz. Ama bayram dahi olsa yine bir sınırı olmalı bunların. Örneğin bir akraba ziyaretinde bunu eline almak değil, belki bir yolda buna bakabilmek. Akraba ziyaretinde Aslında diyelim ki, küçük küçük adımlar ama önemli adımlar tabii bunlar. Tabii ki. Bunları belki önceden konuşabiliriz. Akraba ziyaretinde işte ikram edilen şeyleri hemen tüketip bitirmek değil, biraz biriktirip paylaşmak üzere belki. Çünkü çok fazla ikramlık oluyor. İnsanlar da sağ olsunlar istediğin kadar yiyebilirsin, alabilirsin deniyor. Ne var canım bugün bayram denilebiliyor. Bugün bayram, ama evet. kapasitemiz alsa bile biz yetişkin olarak aynı çocuk için de öyle. Bir sınırları olan hayatta o sınırlar içerisinde aslında yaşamamız gerektiğini önceden konuşmak, yolculukta konuşmak, en azından adab-ı muaşerat açısından da konuşmak, orada yaşanacak diyelim ki sorunlara veya dikkat edilmeyen konulara önceden tedbir almak demek oluyor. Yani gideceğimiz yerde örneğin maddi durumumuz iyi olabilir, gideceğimiz yerin iyi olmayabilir. Onlara işte maddi durumumuzun yüksekliğini yansıtmamaya çalışmak. İşte var olan, onun vardır belki çekçekli arabası, senin vardır uzaktan kumandalı. Hani bunu orada bir şey olarak belirtmemeyi konuşabilmek. Senin belki işte elektrikli bisikletin vardır, onun 4 teker, 2 teker bile, normali bile yoktur. Bunların önemli olmadığı ve var olanları bir şekilde güzel yanının olabileceği ve o güzel yanını da övmek veya tebrik etmek gerektiğini, yol sohbetlerinde, oradan oraya geçişte, oradan oraya geçişte belki birbirimizle yapabilmek de bu bayram vesilesiyle gençler için en azından önce bir kulak dolgunluğu, Evet hocam. sonra bilinçaltı birikimi, sonrasında inşallah ilerleyen dönemde benim, sizin muhtemelen ya işte ne güzel hatıralar vardı diye anabilecekleri bir aslında bir derse dönüşüyor bunlar. Biz bunlara yabancı değiliz. Biz bunları yapardık. Veya niye yapmıyoruz ki? Şu an fıtri olarak rahatsız oluyorum. Çünkü biz bu minvalde büyüdük ve yetiştik. Kahvaltı olmadan, birbirimizin elini veya yüzünü öpmeden, birbirine ikramda bulunmadan, hediyeleşmeden bir bayram başlamaz. Ve o bayram başladığı zaman sonrası ya etraftaki akrabalara, komşulara ya da kimsesizlere doğru uzanabilir diye. Veya işte yaşına göre mezarlık ziyaretleri gibi, yerine göre bir sohbet, muhabbet, bayram sohbetleri olan yerler oluyor. Çünkü bazı şehirlerde duyuyoruz. Güzel insanlar sohbet, vaaz ediyorlar. Oralardan istifade etmek. Aslında bayram biraz da ritmimizi yavaşlatan, aslında dengeye sokan bir şey. Bizi hızlandıran, haz ve hız çağında daha çok hızlandıran alan değil, bizi biraz daha sekine haline ve ruhun ruha değmesine vesile olan bir an olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Aslında. Evet. Fark ettiğimiz kadarıyla. Evet. Ve peki biz sizin hayalinizdeki bayramlar, genel olarak siz İslam dünyasıyla da çok alakalısınız. Farklı toplumları da gözlüyorsunuz aynı zamanda. Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın her yerindeki Müslümanlar için ve dünyanın geneli için inşallah bir huzur ve yeni başlangıç zamanları olsun bayram. Her zaman buna dua ediyoruz. Evet. Biz kendi dünyamızda neleri öne çıkaralım? Bu bayram bunlar için bir başlangıç olsun diyelim. Yetimleri bence öne Çok çıkarabiliriz. önemli, evet. Bayramda hatırlanacak. En yakınımızdan bence başlanması gerekiyor tabii ki. Ondan sonra En yakınından başlamak çok kolay olmuyor değil mi hocam? çok unutuluyor, Evet. gözden kaçıyor. Yani insan gözünün önündekini göremezmiş Evet, ya. öyle oluyor. O yüzden biz mantıken hatırlamamız gerekiyor. Yani bağış yaparken de
ve bir hamilik yaparken de koruyucu olarak bu bayram vesilesiyle en azından bir yetimin hamiliğini veya işte kıyafeti giyimini veya işte onun herhangi bir okul ihtiyacını karşılayabilecek artık işte dijitalleşen çağın faydalı yanlarından birisi. Bugün ne kadar zengin olursak olalım, gidip bir Gazze'liyi mesela Gazze'de yedirip içiremiyoruz ama güvenilir kuruluşlar vasıtasıyla çok rahat ve kolay bir şekilde onlara ulaşabiliyoruz. Bir kısmına dokunabiliyoruz yani. Dokunabiliyoruz, Diğer misafir ettiğimiz bu tarz insanlar işte Doğu Türkistanlısı olsun, Suriyelisi olsun, belki işte Çeçeni olsun, Boşnağı olsun, Somalilisi olsun, Afrikalısı olsun her birine böyle bir yetimin başını okşamakla alakalı çünkü çok fazla şey var. Hadis-i şerifler var. Yüreğimize ve gönlümüze rahatlık vereceğine dair. Bu bayram buna belki başlangıca vesile olabilir. En azından her ailenin bir yetimi ve o yetimin hamiliğini üstlenmesine vesile olabilir. İnşallah. Onun aranıp da bayramının tebrik edilmesi. Çevremizde vardır. Biz bu insanları ülkece misafir ediyoruz. Denk getirebilmeye çalışarak o insanların hatırlatılması, hatırlanması bizim içimizdeki merhameti daha fazla uyandıracak. Bizim içimizdeki şefkati, empati diyoruz ya da diyarkamlık dediğimiz Anadolu kültüründe bunları uyandıracak şeylerdir. Yani hayalimizdeki, hepimizin hayalindeki aslında o bayramı yaşamak. Yine Mescid-i Aksa'mız işgal altında, onu hatırlamak. Bizim ilk mescidimiz, üçüncü haremimiz, ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz olarak biliyoruz. Orası mazlum ve mağdur. Oraya gittiğimiz zaman, ziyaret ettiğimiz zaman oradaki insanlar çok ilginç. Bizi beklediklerini ifade ediyorlar. Bunun bilincinde olmak, bu dünyevi olarak, bir de manevi olarak İsra'nın, Mirac'ın ne demek olduğunu hatırlamak. Sohbetlerimize bunları da tabii ki dahil etmek. Sebeplere sarılarak her bölgede, her coğrafyada Müslümanların olduğunu ve bayramda acaba onlar ne yapıyor acaba diye yetişkinler arası bir muhabbetin olması çocuklar için de dikkat çekici olur diye düşünüyorum. Çünkü onlar çok şefkatli, merhametli ve adaletli olarak doğuyor ve öyle büyüyorlar. Bizim dünyamızda yansıyanlar onların dünyasında Elbette. çok tatlı bir şekilde hayatlarına da yansıyacak güzellikler olsun inşallah. Yani kaygılandırıcı yaşına göre dikkat ederek savaştır, vahşettir vesaire bunlardan sıyrılıp bir kardeşimizin olduğunu, o hadis-i şerifte geçtiği gibi yani bir duvarın tuğlaları gibi birbirlerine kenetlenmiş aslında bir topluluğuz ve bir bedenin azaları, uzuvları gibi birine bir şey batsa, ayağımı mesela benim diken battığı zaman kulağımdan fırlıyor sanki diyelim ki ateş veya acı diyelim. Aslında oradaki insanlara da dair bunları hissetmek temsiliyetle oluyor bunlar psikolojik terminolojide ya da modern olarak ifade edecek olursak rol modellikle oluyor. Onları sık sık hatırlamak bir aşinalığa vesile oluyor. Elbette tekamül ettikleri yolculukta yani büyüme yolculuklarında çocuklara bir gün ama ilkokulda ama ortaokulda ama lisede ama üniversitede orası oturuyor ve böyle bir şey vardı deyip mizaç tetiklemesi diyoruz biz ona ve etkilenme yani benim Kudüs hassasiyetim belki üniversitedeki bir hocamın bir konferansın veya lisede bir tiyatronun veya işte bir kitap söyleşisinin sonucunda belki o an ailemde yıllarca konuşulmuş olmasına rağmen çok aktif olmasa da veya bayramlarda o kadar dile getirmiş olmamıza rağmen ama bir gün tetikleneceğine dair o altyapıyı yaptığımızı düşünebilmek kıymetli hatırlattığımız şey. Bunu da bayramlarda da hatırlamak gerekiyor. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden. Şimdi şöyle bir genel olarak bayramı dünyamızda serdiniz. Birlikte inşallah düşünmüş olduk dostlarımızla. Bayram mesajınızla bitireceğiz bayram sohbetimizi inşallah. Ne demek istersiniz dostlarımıza? Kendi dünyanız için ve dostlarımızın dünyasında nelere dua edersiniz? Evet, teşekkür ederim öncelikle misafir ettiğiniz için. Dost TV'nin kıymetli dostları ve izleyicileri. Bayram bizim için genişlik, huzur, iman, ihlas, samimiyet, sonrasında da duyarlılık ve farkındalık.
ve ne olursa olsun her daim öğrenme ve gelişime vesile olsun. Çünkü o konuşma arasında da ifade ettiğim gibi ben açıkçası bunu hissediyorum. Ziyaretlerimiz ve sohbetlerimiz hep gelişime vesile oluyor. Tecrübe aktarımına vesile oluyor. Ama mazlum ve mağdur coğrafyalarımız var. Onların da hatırlanarak inşallah sağlıklı, afiyetli bir geleceğe, huzura vesile olsun. Ailelerimizin huzuruna ve anlayışına vesile olsun. Allah razı olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili dostlar, Ebu Bekir Ertem Çocuk ve Aile Danışmanı bugün stüdyomuzda misafirimizdi bayram sohbetimizde. Ve Allah razı olsun birçok konuya böyle tatlı tatlı dokundu hocamız. Dünyamızda bir hayra vesile olsun inşallah. Yeni bir başlangıç olsun. Yeni güzelliklere inşallah. Kendi dünyamızda büyümeye, kullukla, ihlasla, güzel amellerle inşallah hayırlı bayramlar geçirmeye ve nice müjdeli, güzel, bütün alem İslam'la bayramlara ulaşmaya, kavuşmaya vesile olsun diyoruz. Hocama teşekkür ettiğim gibi ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum efendim.